Merhaba dostlar. Bir Sen Sor programına yine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Merhaba kardeşim. Buyur. Merhaba Şahin abi. Nasılsın abi Merhaba. öncelikle? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın kardeşim? Ben deyim abi. Çok teşekkür ederim. Abi yine danışanlarımızın göndermiş olduğu akıllarına takılan sorularımız var. Mail üzerinden gönderdikleri. Onları yanıtlamaya çalışacağız. Ben sormaya çalışacağım. Yani dilim döndüğünce sana aktarmaya çalışacağım. Hazırsan başlayalım abi. Lütfen buyur. Abi Ceren, yani ismini vermemizi şey yapmamış, hani sıkıntılı görmemiş danışanımız. Ceren Hanım demiş ki abi, kansız ameliyatı merak etmiş. Kansız ameliyat diye bir kavram var. Bu ne anlama gelmektedir diye sormuş. Açıklarsanız sevinirim yazmış. Şimdi biz şifacılar bir örnekle açıklamaya çalışayım istersen. Belki daha Tabii. mantıklı olur, daha kolay olur. Tabii abi. Diyelim Tabii. ki bir bel fıtığını tedavi ediyoruz. Evet abi. Bel fıtığı nedir? Doktorlar tabii şimdi bazı maddeler, aletlerle biraz daha farklı ameliyat ediyorlar ama normalde bel fıtığı sırtınızı keserler, o sıkışmış sinirleri çıkartırlar ve tekrar dikerler, yerine getirirler. İyileşirseniz iyileşirsiniz ya da olmazsa ileride platin falan koyarlar falan. Bizim yaptığımız işlem hemen hemen aşağı yukarı aynı sistem, aynı boyutta. Yalnız bizde neşter yok. Biz kişiyi direkt ya da uzaktan tedavi ettiğimiz zaman kişinin bel kısmına, mesela o sırtındaki fıtığın olduğu bölüme elimizi koyuyoruz. Ve o anda transa geçip kendi bedenimizden direkt kişinin o bedeninin olduğu yere geçiyoruz. Fıtığın olduğu yere. Bel fıtığının olduğu yere. Ve biz onu kansız, neştersiz, kesmeden, dışarıdan kesmeden, yani ya da fiziksel olarak kesmeden orayı kesip tedavi edip fıtığı tekrar yerine sokup, öyle söyleyeyim, sonra da orayı ruhsal yönden diğer boyutta bantlayarak orayı tekrar bantlayarak, kapatarak tedavi ediyoruz. Kısa ve mantıklı açıklaması bu. Yani bu bir göğüs kanserinde de aynı veyahut da başka bir şeyde de aynı şekilde kişinin direkt oraya gidiyoruz. Mesela göğüs kanseri bir bayan diyelim. Oradaki kanserli bölümü elimizle söküp alarak, kişi o anda acı bile hissedenler çok oluyor. Evet. Baskının verdiği acıyla bağıranlar da oluyor. Orayı söküyoruz, alıyoruz biz oradaki kanserli bölgeyi, çıkartıp atıyoruz. Hani bunun sonucunda ne oluyor? Kişi göğsünü kaybetmiyor. Hani normal fiziksel bir tedavide bayan, hanımefendi, kişiler Göğsünü orada kaybedebiliyor. Göğsünü kaybedebiliyor. Evet. Mesela. Biz bunu yaptığımız zaman öyle bir sıkıntısı olmuyor. Ama yani buradaki olay bu. Yani bu anlatıldığı kadar da basit değil. Gerçekten basit değil. Ve bir sefere mahsus olabilecek bir işlem değil. Şifacılık demek, kişinin hastalıklı bölgesine gidip o bölgeyi her seferinde, o yüzden maalesef bazı seanslar gerçekten bayağı uzun sürüyor. O sıkıntılı bölgeye giderek o bölgeyi her seferinde bir kitap yaprağı gibi okuyarak her seferinde bir parçasını alıyoruz. Her seferinde bir parçasını alıyoruz ve bir zaman sonra
bir bel fıtığı onunla kişinin kilosuna bağlı tabii biraz da 10 ile 15 seans arasında sürüyor. Bel fıtığını iyileştirmemiz. Tabii. Evet. Ama bir kanserli hücreyi tedavi etmemiz 3 aya varabiliyor. Yani eğer ki kanser evresi 4. seviyede değil ise, 4. seviye son seviyedir ve çok zor bir seviyedir. Değil ise yardım etme şansımız yüksek. Ama 4'te ise yani sadece deneyebiliriz. Yardım edemeyiz yani. Bu vücudun herhangi bir yerinde olabilir. Hiç fark etmez. Herhangi bir yerini tedavi ederken de aynı şekilde. Ama yani sadece size 2 tane örnek verdim. Birisi işte fıtıktı. Diğeri de göğüs kanseriydi. Ama hemen hemen her türlü hastalık sonuçta tedavi edilebilir ve ameliyat edilebilir. Ve bu ameliyat dediğim gibi kesinlikle bir neşter ya da bir herhangi bir uyuşturucu iğne ya da bayıltma falan olmamak şartıyla kişi sedye bizim masamıza uzanır. Biz de ellerimizi kişinin bedenine koyarız, yer belli yerlerine. Orada o işlevi görür, tedavi etmeye çalışırız. Anladım. Anladım abi. Yani bu seans birden fazla, yani uzun bir süreci var bu anladığım kadarıyla kansız ameliyatın ve şifacılığın. Kubilay, şöyle tabir etmeye çalışayım. Kişi bir hastalığı bir günde kazanmıyor. Tabii, evet, evet. Yani bu bir kanser hastası veyahut da bir bel fıtığı mesela, hadi kanseri bir kenara bırakak diyelim, zordur. Bir bel fıtığı çocukken çatıdan atlamış olsanız, merdivenden atlamış olsanız, ta o zamandan başlamış olabilecek olan ya da çocukken annenizle babanızla bahçede çalışırken ağır bir taş kaldırmışsındır, ağır bir şey kaldırmışsındır yaşına göre. Orada o fıtık başlar. Çocuk olduğun için, genç olduğun için hissetmezsin. Evet. Yaş belli bir zamana gelir, tekamüle erdiği zaman, belli bir zamana erdiği zaman bu dışarıya atmaya başlar. Neden? Kemikler gevşer, kaslar gevşer, eski gücünü kaybedersin. Vücut belli bir zayıflamasa da bedensel olarak farklı boyutta kasların falan kaybetme modunda, zayıflama moduna girersin. Bunun sonucunda da hastalıklar dışarı atmaya başlar. Doğru. Doğru söylüyorsun abi. Yani bir kanser hücresi de öyledir mesela. Bulunduğun bir bölgede yanlış bir şeye rastlamışsındır, bir olayda olmuşsundur, bir gaz çekmişsindir, bir şey olmuştur, evde duman olmuştur, ne bileyim herhangi bir şeyden hastalığı kaparsın ama genç olduğun için, güçlü olduğun için vücut yener. Ya da alır atar kenara, Allah der git orada yaşa nasıl istiyorsan. Beni rahat bırak. Ta ki sen gücünü kaybedip onun eline düşene kadar. Sinsi bir düşman gibi. Aynen. Sinsi bir düşman gibi. Derler yani dost uyur düşman uyumaz diye. Uyumaz. Orada bekler. Yüzyıllarca bekler. Aylarca, senelerce bekler ki sen hastalanasın. Senin kendi vakti gelene kadar. Vakti geldiği zaman da vuruşunu yapar. Doğru. Doğru söylüyorsun abi. Doğru söylüyorsun abi. Abi çok teşekkür ediyorum bu soruyu cevapladığın için. Bir sonraki sorumuza geçelim abi. Abi buyur, seni dinliyorum. Videodan bir şeyimiz var. Gelen bir danışanımız var. Kundalini videona yönelik yazmış. Kundalini uyandığı zaman ne gibi etkiler gösterir diye merak etmiş. Şimdi iyi tarafı, Kundalini aktif olduğu zaman siz artık
kölelikten kurtulursunuz. Yani dünyevi kölelikten kurtulursunuz. Özgür olursunuz. Kainatla, Yaradan'la bir olursunuz. Tek olursunuz. Kötü taraflarından bir tanesi, çevrenizde hiç kimse kalmaz. En yakınlarınız dahi, en sevdikleriniz dahi yavaş yavaş çevrenizden yok olmaya başlar, tek olmaya başlarsınız. Bu tabii ilk zamanlar bayağı zordur, bayağı bir kötü, yani kişi için çok kötüdür. Çünkü çevresindeki insanların gerçek yüzlerini görmeye başlar. Hakikatleri görmeye başlar. İnsanların pardon, insanların onun hakkında düşündüklerini görmeye başlar. Ne yapmak istediklerini hisseder. Ve inanın bana, bu çok acı verici bir şey. O kadar büyük acı ki sizin yıllarca anne dediğiniz insan ya da kardeşim, abim dediğiniz insanın öbür yüzünü, hakiki yüzünü, her gün sana sarılarak kardeşim diyen insanın aslında sana sırtından bıçak, seni sırtından bıçaklayan kişi olduğunu ya ona ya da buna benzer şeyleri görmeniz, hissetmeniz, oradaki sahteliği görmeniz, kişilerin sizlere yüzünüze güldüğünü ama hakikatte gülmediğini görmeniz çok acı verici. Evet. Ve bununla birlikte eğer gerçekten kundalinizi aktif ettiyseniz ya da edebiliyorsanız ilk dönemlerde size şunu garanti edebilirim. Eğer yalnız iseniz, bir eğitmeniniz, bir üstadınız yoksa, size yön veren birisi yoksa, danışanınız yoksa, inanın Evet, ki abi. çıldırabilirsiniz. Çıldırabilirsiniz. Bunalıma girersiniz. Yere göğe sığmazsınız. Birisi size selam verir, dersin ki bana küfür mü ediyor? Yani adam gelir merhaba der, sen dersin bana niye küfür ediyorsun? O kadar ağır, o kadar ağır. Yani gerçekten diyorum, kelimelerle anlatılmayacak kadar ağır depresyonlar yaşayabilirsiniz. Yaşayabilirsiniz değil, yaşarsınız. Çünkü kundalini aktif olduğu an, kundalini omuriliğinizden yükselip tepe çakranızdan çıktıktan sonra sizi komple sıfırlamak istiyor. Yani sizin o güne kadar yaşamış olan Ahmet, Hasan, Hüseyin, Ayşe, Fatma, adınız ne ise o kişiliği öldürüp aynı anka kuşu gibi sizi tekrardan yaratıyor. Başka bir varlık olarak, başka bir kişilik olarak 30 sene 40 sene yetiştirdiğiniz o egonuzu komple bitiriyor. Ve o bitene kadar da, ve işin enteresanı, bu bir gün sürmüyor. Yani 2 sene 3 sene sürenler var. Ve o bitene kadar da durmuyor. Durduramazsınız. Kundalini bir sefer ateşlendi mi, bir sefer çıkmaya başladı mı daha durduramazsınız. Artık şansınız yok. Mecbursunuz olanı yaşamaya, olanı katlanı, olanı görmeye mecbursunuz. Bu süreci yaşamak zorundasınız. Ben şunu söyleyeyim mesela size. Kendimden örnek vereyim ya. En basiti, en iyisi kendimden. Hocam beni artık gidebilirsin diye gönderdiğinde 3 sene sonra ben abimgilin yanına geldim. Annemin, abimin yanına, Avusturya'ya, Salzburg'a geldim. Evet abi. O zamanki yengem, zavallı kadın, hiç suçu yoktu. Gerçekten yoktu. Ben kadına bağırıyorum. Ama nasıl bağırıyorum?
O da bana sadece boynunu büküp diyor ki abi diyor, ben sana ne yaptım da bana bağırıyorsun? Ben, kadının bana bir şey yaptığı yok. Yani görmedim. Demek ki hissetmiyorum ya da daha önceden görmüyordum. Oradaki negatifi farklı hissediyordum ya da anlamını veremediğim için ben gariban kıza bağırıyordum. Ama niye bağırdığımı bilmiyorum. Nasıl bağırıyorum? Sesim kesiliyor. Hani höt desem ya da bir şey söylesem, hadi neyse, ben kendimi parçalayacak gibi bas bas bağırıyorum. Neyse, bu yaşadıklarımdan bir tanesi. Diğeri mesela bir gün böyle öyle bir bunaldım ki artık dayanamıyorum. Yere göğe sığmıyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Kendi kendime diyorum ki ne yapayım? Birisine diyorum zarar vereyim, beni hapse mi atsınlar? En güzel yer orası diyorum. Orada diyorum izole olurum diyorum. Kimse beni bulamaz diyorum. Kendimi diyorum kapatırım oraya diyorum. Tek bir odaya girerim diyorum. Orada kalırım diyorum. Kimse beni de göremez diyorum. Ama diyorum nasıl yapayım diyorum. Gideyim diyorum biraz diyorum bir yerlerden uyuşturucu bulayım diyorum. Ondan sonra tutayım diyorum, polise telefon açayım, kendi kendimi ihbar edeyim diyorum. Falan falan falan, yani o kadar mantık dışı şeyler aklıma geliyor ki dayanamıyorum. Çok kötü oldum. Çok kötü oldum. Çok kötü oldum. Gerçekten idrak edene kadar neden olduğunu idrak edene kadar arkadaşlar, yemin ederim hayatımın belki en zor anını yaşadım. En zor zamanlarını geçirdim. En sonunda dayanamadım. Hocamı aradım, dedim hocam ben böyle böyle bir sıkıntım var, bana yardım et, ben ne yapacağım? Sen dedi Türkiye'ye gideceksin dedi. Yok tabii. Bu halde mi dedim. Evet dedi, sen dedi Türkiye'ye gideceksin. Sen dedi Almanya'yı bırakacaksın, Türkiye'ye gideceksin dedi. Ve ben Türkiye'ye gittim. Evet, ondan sonra düzeldim. Daha iyi oldu. Bir zaman sonra bayağı kendimi topladım. Hatta o da bir ara yanıma geldi gitti falan falan, ama ilk zamanlar inanın bana dostlar, yani aklınıza her şey geliyor. Aklınıza her şey geliyor. Hani size ben diyeceğim ki mutlaka bir psikiyatriden ya da bir doktordan tavsiye alın. Ama tavsiye alacağınız doktor Kundalini'ni bilmiyor ise size yardımcı olamaz. Sizin için yapabileceği en güzel şey onun antidepresyon hapıyla ilacı yazmak. Ve benim hayatta en nefret ettiğim şey, kesinlikle kimseye tavsiye etmeyeceğim şey antidepresyon. Sakinleştirici almanız. Ben karşıyım arkadaşlar. Yani diyeceksin ki neden karşısın? Antidepresyon kötü mü? Hayır. Mutlaka ki yardım ettiği insanlar vardır. Mutlaka birilerine yardımcı ediyordur. Ama antidepresyon da sizi uyuşturuyor. Sizin kim olduğunuzu unutturuyor. Çok özür dilerim. Aptallaştırıyor. Cahilleştiriyor. Yani kişileşsizleştiriyor. Yani siz değilsiniz. İnsan olan sinirlenir, insan olan güler, insan olan neşelenir. Yani insan olan her mevsimi yaşar arkadaş. İnsan dediğin her mevsimi yaşar. Ama sen bir antidepresyon aldığın zaman sadece yaz mevsimi yaşarsın. Öyle. Bunun kışı var, baharı var, ilkbaharı var. Tek yazla geçmez hayat. Doğru söylüyorsun abi. Bütün mevsimleri onun için ben antidepresyonlara karşıyım. Mutlaka ki Kundalini'nizi aktif etmek istiyorsanız bir usta himayesinde, gerçekten bu işi bilen kişinin himayesinde bu işi yapmaya çalışın. O zorluğu o şekilde atlatın. Diğer yandan dediğim gibi tek başınıza yaparsanız doktor tavsiyesinde, doktorun Kundalini'ni tanımazsa doktorunuz size yardımcı olamaz. Doğru arkadaşlar. Evet. Peki abi, var mı başka sorunuz? Var abi. Pardon. Var abi. Şimdi Buyur, şöyle dinliyorum, özür dilerim. Estağfurullah abi. Ben merak ettim de. Peki hani
Kundalini'yi bilmeyen bir doktor ya da Kundalini'yi bilmeyen bir kişi yanlış bir müdahalede bulunursa eğer ne gibi, hani bir tehlikeli ya da böyle hani bir sonucu var mıdır bunun? Hani ne gibi sonuç doğar yani? Ya Kundalini aktif olmuş ve kontrol altına alınmamış ise, yani kişi bunu kendisi, zaten Kundalini kimse kontrol edemez. O kendi başına bir şey. Onu anlatmak kelimelere sığacak bir şey değil. Evet, evet abi. Yani ama farkında olursanız bir nevi kontrol altına alırsınız. Çünkü yaşadığınız şeyin ondan geldiğini bilirseniz daha sakin olursunuz. Bilinmediği için çıldırtabilir sizi. Bilinçsiz kişi, bir doktor size Kundalini'de yardımcı olmaya kalkarsa, dediğim gibi buradaki tek olay, az önce de söylediğim gibi, size bakacak, diyecek ki sizde depresyon başlangıcı var. İşte A nedeni var, B nedeni var. Bilmeyecek onun Kundalini'den geldiğini. Ve tutacak size antidepresyon yazacak. Uyku hapı yazacak. Aynen. Doğru. Ben o açıdan söylüyorum. Yoksa Anladım. ben bir doktoru kötülemiş ya da doktorlar şöyle böyle demiyorum sakın ha. Yok. Öyle bir haddim olmaz benim. Yok, Hadsizlik yok abi. yapmam ben. Ama yani dediğim gibi size verecekleri bir uyku hapı, bir depresyon hapı sizin hayatınızı komple allak bullak edebilir. Yani çünkü onsuz dengeye giremezsiniz. Yani sakinleşemezsiniz antidepresyon almadan. Aldıktan sonra da kundalinizin aktif etme süresi uzar. Ya da kundalininiz de sizinle beraber antiparantez uyuşur. Yani o zaman ne olur? Yarı yolda kalır, bekler ki ta ki siz tekrar normale dönüp devam edebilsin. Çünkü onun görevi ilk etapta sizi temizlemektir. Sizi dediğim gibi geçmişinizi, karmanızı, yaşadığınız geçmişteki olaylarınızı, çocukluğunuzu, bundan önceki yaşantılarınızı yok etmek. Ya da yok edemez de sizi o karmadan, o paradokstan dışarı çıkartır. Amaç bu. Onun içinde ruhumuzu temizler. Sizin uyanık olmanız gerekiyor. Uyuşturucunun altında uyuduğunuz takdirde uyuşturucunun ne olduğu önemli değil. A, B, C herhangi biri olduğu sürece hareket etmez. Yani sonuca ulaşmaz. Ulaşmadığı sürece bu da yıllarca sürer. Bu da o sürdükçe de siz zaten o depresyonun içinde kalırsınız artık. Doğru. Çıkmanız çok zor olur. Doğru söylüyorsun abi. Abim çok güzel anlattın. Çok teşekkür ederim bu soru için de. Ben teşekkür ederim. Demiş ki abi, duyguların frekansı var mıdır? Yayılma ve etki etme şekilleri farklı mıdır demiş. Şimdi duyguların frekansı var mıdır? Ki vardır. Niye vardır? Kainatta var olan tek şey düşüncedir. Geri kalan her şey illüzyondur. Her şey illüzyondur yani. Sadece ve sadece yok olmayan tek şey düşüncedir. Düşünce nedir? Duygudur. Yani kişi mesela çok severse karşıdaki bay veya bayan nerede olursa olsun bunu hisseder. O frekansı yayar, gönderir. Çok sinirlenirse hisseder. Veyahut da şöyle diyeyim. Siz duygunuzu bastırıyorsunuz. Evet. Eve geldiniz. Moraliniz bozuk. Ama istiyorsunuz ki eşiniz hissetmesin. İnanın bana, eşiniz her şeyi hisseder. Bu tam tersi de olur yani. Yanlış anlam olmasın. Sadece kadınlar özel değil. Eşiniz her şeyi hisseder ve gelir gelmez size ilk sorduğu bir şey olur. Dikkat edin, hepiniz yaşamışsınızdır bunu. Size ilk sorduğu şey şu olur. Aşkım bir şey mi var? Bir şey mi oldu? Evet. Yok, her şey yolunda. Gayet normal. Yok sende bir şey var. Bu
sizin o anki ruhsal halinizi, düşüncenizi, duygularınızı senin tabirinle frekansını karşıya aktarmaktır. Arkadaşlar, hakikatte biz canlılar şu an ben konuştuğum gibi konuşmuyoruz. Bu ses tellerinin, enerjinin, duygunun dışarı aktarımı. Görüşmelerin insanlar arasındaki, canlılar arasındaki görüşmelerin %99'u telepatiyle olur. Bu da kişinin karşıya duygularını aktarmasından kaynaklanır. Doğru. Doğru söylüyorsun. Bir yerde olursunuz, karşınızda çok güzel bir kadın, sizin aklınızda yoktur. Kadının canı ilişki istiyordur ve bunu siz hissedersiniz. Bunu size yansıtır. Evinizdeki eşiniz dahi eğer sizi arzuluyorsa bunu söylemez ama duygularıyla, yani çoğu eş söylüyor da ama söylemeyebilir. Çekinenler de çok var. Bunu duygularıyla, duygusuyla size o anki salgıladığı enerji ile aurasındaki bunu size hissettirebilir. Ve siz bunu hissedersiniz. Bu duygudur. Bu duygunun frekansıdır. Doğru. Neşesi çok güzeldir. Ya eve geldin, kapıyı çaldın, karın kapını açtı. Suratı bir karış. Canı sıkkın. Ama sana belli etmiyor. Yani yine aynısını söylüyorum. Deminkin dediğim diğer bir vizyonunu söylüyorum. Erkek hemen anlar. Bir şey olmuş burada. Aşırı bir şey mi oldu? Bir sıkıntım var. Ne oldu? Kime ne yaptım? Kim ne dedi? Yok, her şey yolunda. Yok var bir şey. Söyle. Aynen. Ta ki kadın kendini izah edene kadar onu dener. En sonunda da rahatlayana kadar, yani o laf onun ağzından alana kadar konuşturursunuz. Ben öyleyim şahsen. Evet. Yani ben öğrenmesem çatlarım. Ben de Ben öyleyim. istemiyorum kimsenin evde huzursuz olmasını. Aynen. Sebebi bensem açıklamasını yaparım, olay biter. Sebebi başkasıysa da ona göre de yapılması gereken ya da konuşulması gereken neyse onu yaparım. Yani diyeceğim şu ki arkadaşlar, evet, her düşüncenin, her duygunun bir frekansı vardır. Çok teşekkür ediyorum Şahin abicim. Rica Ağzına ederim, sağlık. teşekkür ederim. Nefesine sağlık. Abi sorularımız bitti. Bugün biraz daha az sorumuz vardı. Kullanıcılarımızdan yorumlara, kanalımızı altına yorumlara, akıllarına takılan soruları sorabilirler. Eğer orada sormak istemiyorlarsa mail adresimiz yukarıda mevcut. Orada da bize mail olarak ulaştırabilirler akıllarına takılan soruları. Biz zaten istemedikleri zaman kendi isimlerini ya da kendilerini herhangi bir şekilde belirtmiyoruz. İsteyen kullanıcılarımız da oluyor. Hani belirtebilirsiniz diye. Onları belirtiyoruz burada. Sorularını soruyoruz. Sorularına yanıt buluyorlar. Onlardan ricam yorum olarak ya da mail olarak bizlere akıllarına takılan soruları, her ne olursa olsun, kendilerine saçma gelebilir ama belki başka bir insana ulaştığı zaman ona etki edebilecek bir soru da olabilir bu. O yüzden her ne olursa olsun akıllarına takılan, kafalarına takılan, içlerinden geçen her şeyi sorabilirler. Biz onlara cevap vermek için burada hazır bir şekilde bekliyor olacağız her zaman. Her zaman. Duyduğunuz gibi arkadaşlar, istediğiniz zaman, istediğiniz şekilde bize ulaşabilirsiniz, bize yazabilirsiniz, bizi arayabilirsiniz, mail atabilirsiniz. Bizi eğer gerçekten isterseniz başkalarının duymasını, görmesini paylaşabilir, beğenebilir, likelayabilirsiniz. Evet. Sağlıcakla kalın,
En güzel günler sizlerin olması dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın abi.